8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz Doktor Nihat Dik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Bey hoş bulduk. Efendim, Hoş geldiniz. Sizin de evinize hoş geldik. Kocaman bir günaydın gelsin. Hocam egzozom nedir? Bir önceki programda da konuşmuştuk. Evet. Tekrar sormak Evet, istiyorum. bol bol konuşalım egzozomu. konuşalım. Çünkü egzozomun konuşulmaya ihtiyacı var. Çünkü Kesinlikle. yepyeni bir tedavi. Yeni nesil kök hücredir egzozom. Yani ne demek yeni nesil kök hücre? Şöyle, kök hücre bile değil egzozom. Egzozom, kök hücrenin 1/1000'i büyüklüğündeki küçük parçacık, vezikül, dışı kaplı, böyle selüloz bir yapıyla kaplı. Küçük veziküller, partiküller, messenger RNA'lar, DNA'lar, büyüme faktörleri, proteinler, bunların hepsinin yaklaşık elektron mikroskobuyla ancak görünebilen 50 nanometre büyüklüğünde küçük küçük parçacıklar. Yani kök hücrenin yaşamsal olayını devam ettirmesi için bir enerji alması lazım mitokondrilerine, beslenmesi lazım. Bir de bundan çıkan küçük küçük böyle mitoz bölünme gibi ufak ufak partiküller var. Bunlar da atık maddeler. İşte bu atık maddelerin içerisinde biz bütün insanın DNA'sının, yani o kök hücrenin bütün bilgileri var. Bilgi demek ne demek? Bilgi her şey. Yani ekstraseller matrix dediğimiz hücreler arası iletişimi sağlayan bilgi kodları bunlar. Düşünün, bu yaşlara geldik, işte 40 yaşına geldik, 50 yaşına, 60 yaşına geldik. İçimizdeki bilgilerin çoğu hasarlandı. İlk doğduğumuz gibi değiliz. Artık cildimiz ya da vücudumuz ilk doğduğumuzdaki kolajen yapısına, DNA yapısına, işte o telomerlere, DNA'ya aynı şeylere sahip değil. Yaşlandılar. Bazıları kırıldı, bazıları hatalı kod üretiyor artık. Ve buna bağlı olarak da iletişim kaybı dokular arasında olmaya başladı. Bu egzozom, yani ekstraseller matrix dediğimiz hücreler arası parçacıklar, sıvı. Bunlar hücreler arası iletişimi sağlıyor. Hücreler arasında şöyle bir şey söyleyeyim size. 100 kişilik bir ordu düşünün, ellerinde hepsinin telsiz var. Savaş alanındalar. Bir de 1000 kişilik ordu düşünün, hepsi kör, sağır, hiçbir kimse kimseyi duymuyor. 100 kişi mi kazanır, 1000 kişi mi kazanır? İletişimde olan kazanır. Tabii. İletişim çünkü her şey. Bu egzozomlar da hücreler arası iletişim sağlayan küçük partiküller, veziküller, parçacıklar. Yani kök hücre türevleri. Bunları biz nerede kullanıyoruz, ne işe yarıyoruz? Efendim, hücreler arası iletişimde kullanıyoruz. Bir hücrenin telomeri kırıldıysa ötekine söylüyor, o gelip onu kopyalıyor, onu tamir ediyor. Başka ne işe yarar? Efendim, saçınız dökülüyor. Saçınızın dökülmesi normal bir olay değil. Demek ki kodlarda bir yanlışlık var ya da orada bir hormonal bir faaliyet var işte. Biliyoruz aslında dihidrotestosteron hormonunun baskısıyla erkek saç dökülür. Peki kadında niye dökülür? Kadında da bazı vitamin eksikleri hormonal olabilir ya da tiroid fonksiyon bozuklukları olabilir, testosterona bağlı olabilir, vitamin, mineral eksikliklerine bağlı olabilir, otoimmün hastalıklar olabilir. Kadınlarda saç dökülmesi de bundan olur. Çünkü kadınlarda difüz dökülme olur. Erkeklerde şu elinizle şöyle alnınıza koyduğunuzda kapatırsınız. Bu da dihidrotestosterona bağlı, yani androjenik erkek tipi saç dökülmesidir. Şimdi böyle rahatsızlıklar var, bir sürü kodlamalar. Efendim, kırışıyoruz. Tabii ki kırışacağız yaşlanınca. Niye kırışıyoruz? Kolajenimiz azaldı, bazı kodlar bozuldu. Peki ben bunları bugün yeni doğmuşsunuz gibi bu kodları size tekrar yükleseydim ne olurdu? Çok güzel olur. Çok iyi olurdu. Düşünsenize, bir eski bilgisayarınız, 50-60 yıllık bilgisayarınızı 2023'e resetliyoruz, upgrade ediyoruz. İşte egzozom bu. Yani egzozom saça yapıldığında o beslenmesi bozulmuş, kodları bozulmuş saç kökünüz yeniden 2023 model oluyor. Harika. Ve yeniden saç üretmeye başlıyor. Yeniden diğer hücrelere ve dokulara diyor ki benim şunlara ihtiyacım var. Çünkü yeni kod geldi. Yeni uyarı geldi. Diğer yerlere, her yere söylüyor. Bu malzemeler oraya gelince o da kendini 2023 model yeni bir saç kökü olarak tasarlayıp yeniden saç üretmeye başlıyor. Eğer o kök oradaysa, o kök orada değilse tasarlayamaz. Peki başka yere, işte boynumuz kırıştı bilmem ne ya da yüzümüzde lekeler var. Ne yapacağız? Efendim, lekelerin olduğu yere
leke açıcı vitamin, mineral, büyüme faktörleriyle beraber yine egzozom koyuyoruz. Egzozom nasıl bir şey? Egzozom sıvı ama tabii eksi 80 derecede saklandığı için uzun ömürlü olması için kök hücre laboratuvarlarında kuru toz halinde oluyor. Siz bunu biraz sıcak ortamda bekletince sıvıya dönüyor. Böyle küçücük ufak böyle yani oradan parça al, buradan parça al, yok bilmem. Hiç öyle bir şey yok. Bu gerçekten teknoloji. İlk 2018 yılında Amerika'da keşfediliyor. Elektron mikroskopuyla diyorlar bu ne? Bu ne? Ne işe yarar? Araştırmaya başlayınca bir bakıyorlar ki yani kök hücrenin bütün kodları burada var. Evet. Yani bütün kodların olduğu bir bilgi elinizdeyse siz her hastalığı tedavi edebilirsiniz. Çoğu hastalığı yani. Yani lekeydi, kırışıklıktı, anti-aging'ti, saç dökülmesiydi, iyileşmeyen yaralardı, vitiligoya kadar, atopik dermatite kadar. Yani dermatolojide falan şu an biz kullandığımız alanda bir çığır açtı. Yani diğer kök hücrelerin hiçbirini konuşmuyoruz. Egzozom. Başka hiçbir tedavide konuşmuyoruz şu an. Direkt egzozom. Kök hücre tedavisinin önemli problemlerinden bir tanesi de kök hücreyi elde etmek. Kök hücreyi elde Zaten- etmek ne kadar zorsa egzozomu elde etmek bir 10 kat daha zor. Yani yüksek teknoloji gerektiriyor. Türkiye'de de bunun üretimi TÜBİTAK serbest bölgede yapılıyor, Gebze'de. Başka yapılabilen kök hücre laboratuvarı yok Türkiye'de. Bunun haricinde tabii ki Amerika'da, Kaliforniya bu işin şeyi. Herkese uygulanır mı? Yani Herkese özel bir uygulanabilir. seçicilik var mı? Herkese uygulanabilir. Yani herhangi bir yan etkisi de yok. Yan etkisi yok. Bakın mezenkimal kök hücreler ya da diğer kök hücreler. Yani vücutta her hücrenin bir kök hücresi var. Her kök hücrenin de bir egzozomu var. Egzozom çünkü kök hücre tarafından üretiliyor. Ve bizim insan olarak, bilim adamları olarak, bilim insanları olarak egzozomu üretmek, kök hücre üretmekten kat daha zor. Yüksek teknoloji gerektiriyor. Şimdi kök hücreyle neleri tedavi edebilirsiniz? Çoğu şeyi tedavi ediliyor günümüzde tıbbi alanda. Ama kök hücrenin başka hücrelere dönüşebilme yeteneği var. İşte bu bizi korkutuyor. Kanser açısından. Egzozomun böyle bir derdi yok çünkü egzozom hücre değil. Egzozom bir çeşit bilgi içeren bir sürü vezikül, partikül, küçük hücrenin binde biri küçüklüğünde bir sürü parçacıktan oluşuyor. Ve bu parçacıkların içi insanın doğru kodlarıyla dolu. Çünkü egzozom 2023 model, şu an daha sıfır. Siz öyle değilsiniz. Sizin kodlarınız bozulmuş. Bozuldukça da yaşlanıyorsunuz. Aynen o DNA sarmalındaki telomer kısaldıkça, koptukça, kırıldıkça yaşlanıyoruz ya. Sonra belli bir yere gelince telomer artık daha bunu kaldırmayınca ne oluyor? Yaşamımız sona eriyor. Telomerimiz kısalmasaydı, vücudumuzda kolajenimiz azalmasaydı, vitaminler, mineraller, hormonal dengemiz şaşmasaydı, bazı hücrelerimiz kanserleşmeseydi o zaman ölmezdik. Ölüme çare yok ama yaşlanmaya galiba biraz çare var gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıllar özellikle bu egzozomun bulunmasından sonra baktık ki her şey hücreyle, kök hücreyle falan değil, başka şeyler de varmış. Yeni şeyimizi işte eski bilgisayarımızı güncellemek için. Evet. Yani bunlar yeni kodlar. Bu yeni kodlarla işin doğrusu orada. Saçınıza enjekte ediyorsunuz, buradaki yanlışları düzeltiyor. Yüzünüze enjekte ediyorsunuz, anti-aging olarak kırışıklıklarınızı düzeltiyor. Hani biz bunun için ne yapıyorduk? Kulak arkasından parçalıyorduk. Kök hücre laboratuvarına gönderiyorduk. Epidermal artı fibroblastik aktivitesi yüksek yağ hücrelerini. Ne oluyordu? Özel solüsyon içine koyuyorduk. Kök hücre laboratuvarı ne yapıyordu bunu? Bir ay boyunca çoğaltıyordu. Sonra 35-40 milyona ulaşınca bize bir enjektör gönderiyordu. Biz de bunu hastamızın yüzüne yapıyorduk ya da saçına yapıyorduk. İşte genelde anti-aging uygulamalar için işte yok akne skarları var falan kullanıyorduk. Sonra aradan bir ay geçiyordu, bir 40 milyon daha üretiyorlardı, gönderiyordu. İşte ortalama yaklaşık bir 100 milyonu 3 seansta birer arayla hastalarımıza enjekte ediyorduk. Bunun adı neydi? Bunun adı fibroblasttı. Şimdi egzozom varlığında artık fibroblastta elim gitmiyor. Evet. Gitmiyor. Yani çünkü bir taraftaki sonucu görüyorsunuz, diğer taraftaki sonucu görüyorsunuz. Bu da bir işin maddi boyutu da var. Şimdi
bir taraf hem daha ucuz olup da hem daha etkili olursa ne yaparsınız? Hem de geldiğim gün uygulayabiliyorsunuz. Doğru mu hocam? 5 dakika. Lekem var, kırışığım var, saç Onun için de problemi şöyle var. Aynı yapmak anda gerekiyor. eşlik Sırf kök edilebiliyor hücre mu? yapmak yetmiyor. Hı. Sırf kök hücre yapmak yetmiyor. O kök hücrenin içine tabii kuvvetlendirici büyüme faktörleri artı leke ajanları. Mesela diyelim ki saçınıza yapıyorsunuz. Saç ajanları. Saç için lazım olan şeyler. Düşünsenize bir inşaat yapacaksınız. Betonunuz var, her şeyiniz var, demiriniz yok. Yapar mısınız? Yapamazsınız. Tabii ki. Bırakın onu Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'nın her yerinden akın akın insanlar egzozom için Türkiye'de kapı çalmaya başladılar. Bu da güzel bir şey. Biz hep öncüyüz. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür sağ olun. ederiz. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Sağ olun. sağlık. Bugünkü misafirimiz Doktor Nihat Dik idi. Bugün kendileri bize egzozomdan bahsetti. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.